Şamanizm nedir? Şamanizm, özün yolculuğudur, ruhun yolculuğu aslında. Bir sadeleşme sanatı. Yani yaşamı sanat haline getirmek aslında şamanizm. Öyle kurbağa bacağını keselim, kedi diline iki değdirelim, timsah bize yan baksın. Bunlar değil. Bunlarla alakası yok. Şamanizm, ruhun, insanın özünün yolculuğu. Şamanizm bir din değildir. Ateşe tapalım, taşları sevelim, işte kedilere yan bakalım, öyle bir şey yok. Ateş, taş, bunların hepsi dönüşüm için birer araç. Yani şamanizm sadeleşme sanatı ve yaşamı sanat haline getirme ilimi diyebiliriz. Peki şaman kimdir? Şaman rehberlik edendir ve mesajları taşır. Derler ki şamanın bir ayağı ruhlar dünyasında, bir ayağı da fiziksel dünyada bulur ve aradaki mesajları iletir. Şamanlar şifacıdır, doğayla iç içelerdir. Şamanlar düşleyenlerdir. İnanırlar ki bizden binlerce yıl önce gelen atalarımız bu dünyayı bu kadar güzel haliyle bize düşleyerek bıraktılar. Ve bizler de bundan sonra düşleyerek bizden sonraki nesillere, çocuklarımızın çocuklarına bu dünyayı daha da güzelleştirerek bırakacağız. Gözümdeki kedi kılını alalım önce. Eskilerde köyün şamanı aynı zamanda öğretmenlik de yapardı. Aynı zamanda şifacıydı. Doğadan haberleri verirdi. Bu sene kış çok sert geçecek. Bu yaz kurak geçebilir gibi. Bunları da yine doğayı gözlemleyerek ve ruhunu takip ederek, kendi özünden o ilmi alarak yapıyordu aslında. Ağızdan ağza, nesilden nesile aktarılan bir ilim var. Bunun üzerine her şaman kendi ilmini de koyuyor ve ilim sürekli gelişiyor. Şamanlar hep sanatçı ruhludur bir yandan da. Kimi resim yapar, kimi müzik yapar, kimi dans eder, kimi şiir yazar, kimi hikayeler anlatmayı sever. Hepsi bir şekilde sanatla kendini ifade ederler, güzellikle ve seremoniyle. Hep seremoniyle yapmayı severler işlerini. Ve seremoni insan beyninin algılayabileceğinden çok daha güçlüdür. Hatta derler ki beynin yapısını ancak bir seremoniyle değiştirebilirsin. Seans da bir seremonidir, şamanik seanslar bir seremonidir. Yaptığımız atölye çalışmaları yine şamanik alanda yapılan bunlar bir seremonidir. Şamanlar hep seremoniyle yapmayı, güzellikle yapmayı severler. Bu kadar kimliğinin yanında aslında şaman hiçbir şeyde olmak istemez. Bunların hepsini yeri geldiği zaman öğretmenlik yapacaksa öğretmen cübbesini giyer. Şamanlık yapacaksa şaman cübbesini, pançosunu ya da neyse onu giyer. Ve ondan sonra çıkarır. Onlar da ona sınırlarını getirsin, onu bağlasın veya özgürlüğünü kısıtlasın istemez hiçbir kimlik. Hiçbir şey olmak mı aslında? Özgür olmak aslında. Yani herhangi bir şeyle sınırlı kalmamak, hayatı özgürce deneyimleyebilmek yani. Peki şaman neye inanır? Nasıl yaşar? Bilmiyorum. Ya Google'da hep farklı farklı şeyler yazıyorlar da o yüzden bir bunu sormak istedim. Nasıl farklı şeyler? İşte ne bileyim tapınakta yaşar, hiç kimse cadılık yapar. Ya şaman insan aslında. Yani temeli de şamanın şükretmek her şeye. İşte yemek için toprak anneye şükredelim. Temizlediği için rüzgara şükredelim. Şaman şükürle yaşar. Şamanın temeli de zaten insan. Hani şaman diye yüceltelim, başka bir yere koyalım. Bu şamanın istediği bir şey de değil aslında. Hayatı deneyimlemek onun amacı. Ve inandığı şey de güzel olduğunu, inandığımız bir şeyin çok daha güzelin her zaman olduğu. Buna inanır şaman. Ve şükretmenin gücüne ve niyetin gücüne inanır. Bir şey istemenin en güzel yolu şükretmektir diyordu ustam. Yani bir şeylere teşekkür ettikçe yeni olan için veya daha güzel olanlar için hayatımızda yer açmış oluruz. Ve ayrıca minnettar olmak, şükretmek pozitif enerjileri de hayatımıza sokar. Memnun oluruz yani olduğumuz halden aslında. Mutluluk da çünkü anda oluyor. Bu andayken oluyor mutluluk. Geçmişte veya işte şu an burada otururken bir yıl sonrası için yani mutlu hissedebiliriz de mutlu olamayız onun için. Veya geçmişte olan bir şey için mutlu olamayız. Bu anda elimizde ne varsa %100 bu anda kaldığımız zaman mutlu oluruz. Ve şamanın da zaten asıl istediği şey eğlenmek. Şükür defterinden de istersen bahset. Mesela bir şükür defterim var benim. Ve her gün o deftere bir şeylere şükrediyorum ve bunu yazıyorum. Her gün şükredecek bir şey olduğunu gösteriyor bu bana. Ve
hayatın az ne kadar sıkılırsak sıkılalım aslında hayatımızın çok güzel olduğunu gösteriyor. Bana bunları anlattı bu. Deneyebilirsiniz de bu arada. Küçük bir defter alıp her gün yatmadan önce bir şeylere şükredin. Hayatınızın değiştiğini veya bunun nasıl bir şey yaradığını zamanla göreceksiniz. Şamanlar canlı cansız her şeyin bir ruhu olduğuna inanır ve hepimizin içinde olan o enerjinin birbirine bağlı olduğuna inanır. Hepimiz aslında birin parçalarıyız ve hepimiz birlikte var oluyoruz. Bu yüzden şamanlar doğayla iç içe yaşarlar. Çünkü bilir ki bir şeyleri değiştirmenin yolu ancak kendini değiştirmekle olur. Ve çevresinde bütün olaylar veya onu rahatsız eden bir şeyleri içinde bazı korkuların tetikleyen bütün olayların hepsi onunla alakalıdır. Şamanın bakış açısı böyle. Çevresinde olan bir olay şamanı rahatsız ediyorsa önce kendine bakar ve oradaki yarasını dönüştürür. Bu yüzden doğayla iç içe yaşarlar. Çünkü bilir ki sürekli doğa ona rehberlik ediyor. Sürekli evren ona rehberlik ediyor. Ve buna göre yaşar şamanda. Buna göre kendini daha da dönüştürür, daha da soyunur, daha da özüne ulaşır her seferinde. Ama tabii amacı daha da iyi olayım hiçbir zaman olmaz. O sadece engellerini kaldırır ve kendiliğinden hayat daha da güzelleşir zaten. Ve ilmi geliştirir şaman. Bunun için hani ekstra bir şey yapmaktan ziyade sadece olduğu şey olur. Ve ilme bir şeyler katar sürekli. Her şaman kendinden bir şeyler katar ilme. Ve kendinin takipçisi olur. Sadeleşmenin, kendi yolculuğunun, kendi düşlerinin takipçisi olur. Ve zamanla mucize aramayı bırakıp şaman kendi mucizeye dönüşür. Bu kendiliğinden olur aslında. Hani toprak anne gibi. Toprağa bir çiçek ekiyoruz. Sadece su veriyoruz. Bu suyla, topraktan gelen minerallerle bize meyve verebiliyor. Aslında bu da bir mucizedir. O çiçek, o bitki, o ağaç başka bir şey olmak için uğraşmıyor aslında. Sadece olduğu şey oluyor. Bu nedir ya? Ve o zaten her şey için yeterli. Şamanın yaptığı da bu aslında. Sadece olduğu şey olmak ve özüne sadık olmak. Ve sadeleşmeye, daha da güzelleşmeye devam etmek.